Merhaba arkadaşlar. Bebe Örgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel tulumun anlatımıyla geldim. Tulumumuzu bir yaşa uygun olarak çalıştık. İp olarak Lüks Minnoş kullandım. Çift kat iple ördüm. Şiş numaram 5 numara. Toplamda 4 yumak ip harcadık. Ben krem renk olarak hazırladım. Birazdan size renk numarasını vereceğim. Elinizin sıklığına veya gevşekliğine göre 4,5, 5, 5,5, 6 kullanabilirsiniz. Eğer çift kat iple yapmak istemiyorum ben derseniz 5 numara uygun herhangi bir iple de bu modelimizi yapabilirsiniz. Bebe ip olmasına tercih etmenizi öneriyorum. Kapşondan ayak ucuna kadar bu ayak kısmı uzun süre kullanılma uygun olması için bu şekilde katlamalı olarak çalıştım ben. Katlı vaziyette kapşondan ayak ucuna kadar 65 santim, katsız olarak 72 santim kapşondan itibaren arkadaşlar, tepe kısmından itibaren tam bir yaş ölçüsü oldu. Benim zaten Instagram Bebe Örgü Sepetim sayfamda sürekli kullandığım ölçü olarak anlattım sizlere ve tüm detaylarını verdim arkadaşlar. Kulak yapımı, kapşon yapımı, dikimi, bütün hepsinin tek tek size anlatımını yaptım bu videomda. İnşallah faydalı bir video olur. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorum yapıp beğenilerinizi yaparsanız çok memnun olurum. Çünkü bu benim daha fazla kişiye ulaşmamda faydalı oluyor. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyor. Hazırsak arkadaşlar hep beraber yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, tulumumuzda ip olarak Nako Lüks Minnoş Baby kullanacağım. Rengim benim krem. Renk numarası isteyenler için 99064 arkadaşlar renk kodumuz. İpimizin özelliklerine bakarsak 100 gram ağırlığında 340 metre uzunluğunda bir ip bu. Tulumumuzu bir yaş için yapıyoruz. Bir yaş için tam 4 yumak ipe ihtiyacımız var. Çift kat iple yapacağız. Ben çift kat olarak yapıyorum. Eğer 5 numarayla öreceğiz. 5 numaraya uygun kalınlıkta elinizde herhangi bir ip varsa tek katla da yapabilirsiniz. Ben Lüks Minnoş'ta çift kat olarak öreceğim. Çünkü bebeklerimizin bunu dışarıda giyebilmesi için yapıyorum ben genelde sayfamda. Ve Instagram sayfamda en çok sipariş aldığım modellerden biri arkadaşlar bu. Boyunu biraz uzatarak 2 yaş ve birkaç arttırma fazla yaparak 2 yaş hale getirebilirsiniz. Ve dediğim gibi eğer elinizde 5 numaraya uygun kalınlıkta herhangi bir ip varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben 4 yumaktan bir tulum çıkartacağım. 5 numaralı şişimi ayağımızdan başlıyoruz. Parça parça örüp birleştireceğiz. Ayağımız için, paçamız için şişime 5 numaralı şişime toplam 38 tane ilmek attım ve 28 sıra boyunca bir düz bir ters lastik olarak ördüm arkadaşlar. Bu ayak kısmı şu şekilde katlanarak kullanılacak. O yüzden biraz uzun tutuyorum. Eğer tek kat yani katlamadan yapmak isterseniz de yarısını yani 14 sıra boyunca yaparak bitirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir arttırma işlemi yapacağız. Şu an şişimizde 38 tane ilmeğimiz var. Ben ilk ilmeği bu şekilde ters örgü olarak örerek alıyorum ve ipimi şu şekilde alt taraftan alarak ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. 28 sıra lastiğimizden sonra haraşo olarak devam edeceğiz tulumumuza ama bir model kurulumu yapacağız ama bunu arka yüzden yapacağız. Şimdi ön yüzümüzde arttırma işlemimizi yapacağız önce. 2 ilmeğimi ördüm. Bakın burada ters örülmüş olan ilmeğim var. Bu ters örülmüş ilmeğimle arttırma işlemi yapacağız. Nasıl yapacağız? Şu dibindeki ilmeği alıyorum. Şişime takarak bırakmıyorum. Bunu ördüm. Bir tane arttırma yapmış olduk. İlmeği de bırakmıyorum. Bu ilmeği de düz olarak örüyorum. Ve bir ilmek arttırmış olduk. 1 2 3 adet ilmeğimi ördüm. Yine ters ilmeğin şu dibini aldım. Şişe taktım, bırakmıyorum. Düz olarak ördüm. Tekrar aynı ilmeği yani altından ilmek aldığımız ilmeği de düz olarak ördüm. İkinci arttırmamızı yapmış olduk. Tekrar 1 2 3 adet ilmeğimi ördüm.
Yine aldım dibinden şişe taktım. Düz olarak ördüm ve bu ilmeği de düz olarak ördüm. Üçüncü arttırmamızı yaptık. Bir daha 1, 2, 3 adet ilmek ördüm. Her zaman ters örgüden yapıyoruz bu arttırmayı. Çünkü şu ilmeği alıyoruz. İlmeği düz ördüm. Bir de dibinden ilmek aldım. İlmeği de düz ördüm. Dördüncü arttırmamı yaptım. 1, 2 ve 3 adet ilmeğimi ördüm. Bakın ipim çift kat. Çift kat olarak örüyorum arkadaşlar. Degradé hırka yapar gibi. 5. arttırmamı yapıyorum. Yaptım. Tekrar 1, 2 ve 3 adet ilmeğimi ördüm. İlmeği aldım, taktım, ördüm. Bir de iç taraftan aldım. 6. arttırmamı yaptım. 1, 2, 3 adet ilmeğimi ördüm düz olarak. Tekrar aldım, şişe taktım. Düz olarak ördüm. Bir de iç taraftan aldım, ördüm. 7. arttırmamı yapmış oldum. 1, 2, 3 adet ilmeğimi ördüm. Aldım. Ördüm. Aynı ilmeği de düz olarak ördüm. 8. arttırma. 1, 2, 3 adet ilmeğimi ördüm. Tekrar aldım. Düz olarak ördüm. Bir tane daha ördüm. 9. ve son arttırmamı yaparak tulumumuzda istediğimiz ilmek sayısına ulaşmış olduk. Bir ilmeklerimizi sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve 47. Şişimizde toplam 47 tane ilmeğimiz var. Bakın şu ikili ikili duran ilmek bir ilmek olarak sayılacak. Çift kat olarak ördüğümüz için 2 ilmekmiş gibi duruyor ama bakın şu ikisi bir ilmek. Bir ilmek, bir ilmek, bir ilmek, bir ilmek olarak sayılıyor. Çünkü çift kat iple aynı anda örüyoruz. Şimdi arka yüzümüzde model kurulumumuzu yapacağız. Bunun için yine ben ilk ilmeğimi bu şekilde ters olarak aldım. Sıra sonundaki ilmeğimi örmeden alıyorum çünkü. Ve ters yüzümden de düz örgülerle devam ediyorum. Önden düz, arkadan da düz olarak örerek bir diş haroşa elde edeceğim ama şimdi model kurulumumuzu başlatmamız gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. 29 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimin yönünü değiştiriyorum. 12 ilmek ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sıra sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştirerek bu 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Yani düz örgü olarak arka yüzümden örerek sıra sonundaki bakın ipimin yönünü değiştirerek son ilmeği o şekilde örmeden alıyorum. Şimdi tekrar ön yüzüme geçtim. Ön yüzüme geçtim. Bakın düz örgülü kısım burada ve şimdi hemen saç örgü yapımına başlayacağız. Çünkü daha fazla uzarsa kötü bir görüntü olacak. Hemen şimdi saç örgü yapımıyla başlayacağım. Şimdi baştaki 6 adet ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi bu 12 ilmek bizim saç örgümüzü yapacağımız 12 ilmek. Baştaki 4 adet ilmeğimizi bu ilk saç örgü burmasında düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonda kalan 8 ilmeğimizle
saç örgüsü yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Bunun da yönleri önemli arkadaşlar. Düzgün durması için. Şimdi şu 8 tane ilmeğimi şişimden bıraktım. Şu taraftaki 4 ilmeği arka taraftan, bakın, arka taraftan bu şişimi aldım. Bu taraftaki 4 ilmeği ön taraftan, şimdi şu şekilde alalım. İlmek kaçmak üzere. Şunu ön taraftan 4'ünü alayım. Bunlar için aparatlar da var. Onlarla da yapabilirsiniz. Arka taraftan da şu 4 ilmeği alıyorum. İlmekleri lütfen kaçırmayalım. Yani şişimizdeki çift kat ördüğümüz için o ikinci katı almayı unutmayın. Tek kat olarak almayın ipimizi. Aldım. Şimdi bu önden aldığımız ilmekleri şu şekilde tekrar bu şişime geçirdim. Evet. Ve bunları da, bu 8 ilmeği de düz olarak öreceğim şu şekilde. Şiş biraz kalın olduğu için ilk defa yapacağımızdan biraz zor olabilir ama birazdan kolaylaşacak. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimizi düz olarak ördük. İlmeklerimizin yönünü değiştirdik. Ortadaki ilmekleri arka taraftan aldık. Bu taraftaki, sol taraftaki ilmeği de ön taraftan aldık. Ve bakın şu şekilde bu ilmekler bu tarafa doğru gelmiş oldu. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar haroşolarla devam ediyoruz. Çift kat ördüğümüz için biraz bu kısım saç örgü yapımı biraz zor oluyor. Çünkü 2 kat olduğu için ilmekleri kaçırmamamız gerekiyor ve 2 ilmeğin ikisini de almamız gerekiyor. Çünkü 2 ilmek bir ilmekten sayılıyor şu an. 2 kat ördüğümüz için. O yüzden burayı dikkatli yapmamız gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar haroşolarla devam ediyorum. İlk burgumuzu hemen model kurulumu yapar yapmaz ön yüzümüzden yaptık. Son ilmeği yine ipimin yönünü değiştirerek örmeden aldım. Şimdi tekrar arka yüzümdeyim. İlk ilmeği yine ters örgü olarak aldım. İpimin yönünü değiştirerek baştaki 29 tane ilmeği haroşa olarak öreceğim. 12 ilmeği ters, 6 ilmeği yine haroşa olarak örerek tamamlayacağım. Ve böylelikle saç örgüsünden sonraki ilk sıramızı, birinci sıramızı yapmış olduk. Beraber kaç sırada bir saç örgüsü yapacağımızı da beraber göreceğiz şimdi. Bu çok önemli. Yani kaç sırada bir saç örgüsü yaptığımız çok önemli. Çünkü saç örgüler uzadıkça görüntü, bu modeldeki saç örgülerin görüntüsü hiç güzel olmuyor. Ve hep aynı uzunlukta saç örgüsünü yapmamız gerekiyor. Onun için takip etmemiz çok önemli. Eğer karıştırırsanız arkadaşlar, saç örgüsü yaptığınız sıraya bir ilmek belirleyicisi takarak kafanız karışmadan yapabilirsiniz. Şimdi 12 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, bakın ilmek kaçtı. Bir sırası tek ilmek olarak attım ipi. Şu şekilde 2 kat olarak atmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve 12 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Sonda, pardon, bir tane daha var. Evet, sonda 6 ilmeğim kaldı. Bu 6 ilmeği haroşa olarak örüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. Son ilmeği örmeden aldım. Şimdi tekrar ön yüzümdeyim. Bakın, saç örgüm bu tarafa doğru
yapıldı. Bu çok önemli. Bu tarafa doğru. Baştaki 4 ilmeği örüp saç örgüsü yaparsak bu saç örgünün bu tarafa doğru yapılması gerekiyor. Eğer şimdi birazdan saç örgümüzün yerini değiştireceğiz. Bu sefer 4 ilmeği sonda öreceğiz. Baştaki 8 ilmeği saç örgüsü yapacağız. O da bu tarafa doğru bakması gerekiyor. Şimdi birazdan beraber yapacağız. Şimdi ilk sıramızı yaptık. İkinci sıramızı ön yüzümüzden yapıyoruz. Saç örgüsü burulduktan sonraki ikinci sıramız bu bizim. Sıra sonuna kadar düz örgülerle devam ediyorum. Ön yüzden sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Arka yüzden de baştaki 29 ilmeği haroşa olarak, 12 ilmeği ters, 6 ilmeği haroşa olarak örerek 3. sıramızı model yani saç örgüsünden sonraki 3. sıramızı tamamlayacağız. Gereken uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Düz örgülü kısma kadar haroşalarla devam ediyorum. Şu an arka yüzümdeyim. Bir bakalım nereye kadar geleceğiz. Bir ilmek daha. Evet, 29 ilmeği haroşa olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. 12 ilmeği ters olarak örüyorum. Sonda 6 ilmek kalacak. O 6 ilmeği de haroşa olarak öreceğim. Şu an vurgudan sonraki 3. sıramı tamamlıyorum. İpimin yönünü değiştirdim. Sondaki 6 ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüzüme geçtim. Ön yüzümde arkadaşlar bakın şu an görüntümüz bu şekilde. Şimdi ön yüzümden saç örgüsünden sonraki 4. sıramı yapıyorum. Bu sırada da model kurulumu yapılmayacak. Şimdi ön yüzümden sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haroşa olarak yani düz örgü olarak öreceğim. Arka yüzden de 29 ilmeği haroşa, 12 ilmeği ters, 6 ilmeği haroşa olarak örerek arka yüzümün 5. sıramı da yani tamamlayacağım. Şimdi bu şekilde 4. sıramızı düz örgülerle yapalım. 5. sıramızda 29 haroşa, 12 ters, 6 haroşa olarak 5. sıramızı da tamamlayalım. Ondan sonra ön yüzümüzde devam edelim. Sonundaki 6 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Bu 5. sıramızı tamamlamış olduk. Şu an arka yüzümdeydim. 5. sıramızı tamamladık. Yani saç örgüsünü burduğumuzdan sonra 5 sıra öreceğiz. Ön yüzümüze geldiğimizde tekrar saç örgümüzü yapacağız. Sürekli bu şekilde devam edecek. Her 5 sırada bir saç örgümüzün yerini değiştirerek devam edeceğiz. Şimdi bir saç örgüsü daha yapacağız. Bunun da dediğim gibi şeklinin yerini değiştirerek. Şimdi baştaki 6 ilmeğimizi yine haroşa olarak ördüm. Bu saç örgümüzü yaparken 4 adet ilmeğimizi düz örüp geri kalan 8 ilmeğimizi yapmıştık saç örgüsü olarak. Burada da tam tersi. Baştaki 8 ilmeği saç örgüsü yapacağız. Sondaki 4 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Nasıl yapacağız? Şimdi diğerinde yaptığımız gibi şu 4 ilmeği, şu baştaki 4 ilmeği şişimden bıraktım. Sıradaki şu 4 ilmeği arka taraftan sağ taraftaki şişime alıyorum. Önde kalan ilmekleri soldaki şişime ön taraftan alıyorum. Bu şekilde. Ve arka taraftan aldığım ilmekleri arka taraftan sol taraftaki şişime tekrar takıyorum. Ve bu 8 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3,
4, bir daha alayım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sondaki 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ve böylelikle bakın bu ilmekler bu tarafa, bu ilmekler bu tarafa doğru dönmüş oldu. Ve sıra sonuna kadar yine haroşolarla devam edeceğim. Şimdi bu sıramızda saç örgümüzü yaptığımız için 5 sıra boyunca yine ön yüzümüzden bütün ilmekleri düz olarak, arka yüzümüzden de 29 ilmeği haroşo, 12 ilmeği ters, 6 ilmeği haroşo olarak öreceğiz ve 5 sıramızı tamamlayacağız. Saç örgüsü yaptığımız sırayı saymıyoruz. Arka taraftan itibaren saymaya başlayacağız. Ve 5 sırayı tamamlayınca ön yüzümüzden tekrar saç örgümüzü yapacağız. Şimdi ben de bu 5 sırayı tamamlayayım. Tekrar nasıl saç örgüsü yapacağımızı da göstereyim. Ve bu şekilde bacağımızı tamamlamış olacağız. İlerletmiş olacağız. 5 sıramızı tamamlayalım. Tekrar saç örgüsünü beraber yapalım. Ve evet, son burgudan sonra da 5 sıra boyunca ördüm. Bakın şu an görüntümüz bu şekilde. Gayet güzel bir uzunluğa geldi. Şimdi tekrar başta yaptığımız işlemi yapacağız. Yani her 5 sırada bir saç örgümüzün yerini değiştireceğiz. Birinde 4 düz örerek sondaki 8 ilmeği yapacağız. 5 sıra öreceğiz. Baştaki 8 ilmeği vuracağız. Sondaki 4 ilmeği düz olarak öreceğiz. Ama dediğim gibi şu saç örgülerin yerini ayarlamayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani saç örgülerin o dörder ilmeğin alış tarzımız çok önemli. Yoksa çok kötü bir görüntü elde ediyoruz. 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Şimdi başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Onun için 4 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane düzümü ördüm. Sonda 8 ilmeğim kaldı. Bu 8 ilmeği şimdi arkadaşlar şu baştaki 4 ilmeği bıraktım. Arka tarafa aldım bu ilmekleri. Şu baş şişimdeki 4 ilmeği ön taraftan sağdaki şişime alıyorum. İçte kalan şu ilmekleri alayım. İçte kalan 4 adet ilmeği, yani şunları, şişi biraz uzatayım. Bunları arka taraftan, ilmeğin biri kaçmak üzere, onu bir alayım arkadaşlar. Hepsini bir bırakayım en iyisi. Önce arka taraftan ilmeklerin yönüne dikkat ederek şu 4 ilmeği alıyorum. Soldaki şişime. Ön taraftan da bakın bu ilmekleri sağdaki şişime alıyorum. Bir, ilmeklerin katlarını ayırmadan ve dediğim gibi bunun için bir aparat da var. İsterseniz onunla da yapabilirsiniz. Şu ilmek kaçmadan tutmam gerekiyor. İlmek kaçmak üzere çünkü. Evet. Bunun için bir saç örgüsü yapma aparatı var arkadaşlar. Onunla da yapabilirsiniz tabii ki. Hatta onunla daha kolay olur. Çünkü ilmekler çift kat olduğu için ilmek kaçma ihtimali oluyor. Bu ilmekleri de bu şekilde aldım. Tekrar bunları şu şekilde soldaki şişime geçiriyorum. 3, 4. Ve bunları tekrar 4 ilmeği düz, 8 ilmeği düz olarak örerek 3. defa saç örgüsü yapma işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Evet. Bakın şu an
Görüntümüz bu şekilde, gayet güzel bir görüntümüz oldu. Buradaki sondaki 4 ilmeği ön taraftan alacağız. Diğer sıraya geçtiğimizde buradaki 4 ilmeği ön taraftan alacağız. Yani her zaman baştaki 4 ilmeği düz olarak ördüğümüz zaman sondaki 4 ilmek ön taraftan vurulacak. Sondaki 4 ilmeği düz olarak ördüğümüzde de baştaki 4 ilmek ön taraftan vurulacak. Her zaman bakın, ortadaki ilmekler arka tarafta kalacak arkadaşlar. Her zaman bu taraflardaki ilmekler ön taraftan vurulacak. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde. Bu çok önemli. Lütfen ilmeklerin alış şekline iyi bakın. Dediğim gibi eğer saç örgüsü yapma aparatınız varsa onunla yaparak devam edebilirsiniz. Benim var ama herkesin o aparatı olmadığı için bu şekilde göstermek zorundayım. Çünkü bir de bu tulumu yapmak için aparat falan almak zorunda kalmayın diye. O yüzden bu şekilde gösteriyorum size ki aparatı olmayan arkadaşlar da aynı şekilde yapabilsin diye. Aparatı olanlar ise aparatıyla yaparak devam edebilirler arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda yine saç örgümüzü yaptık. 5 sıra daha öreceğiz. 5 sıra ördükten sonra şimdi biz bu sıramızda baştaki 4 ilmeği örerek saç örgüsü vurduğumuz için 5 sıra sonra da baştaki 8 ilmeği vurup sondaki 4 ilmeği düz olarak öreceğiz. Yani her 5 sırada bir gösterdiğim şekilde saç örgümüzün şekli değişerek devam edecek. Şu an lastikten itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diş haraşo boyunca örmüşüz. Lastikten itibaren 20 diş haraşo olana kadar bu şekilde bacağımızdaki modeli kurarak yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ben de 20 diş haraşoya tamamlayayım. Ondan sonra arkadaşlar diğer bacak için ne yapmamız gerektiğini anlatayım ve bacakları birbirine birleştirerek devam edelim. Evet arkadaşlar, başlangıçtaki haroşolarımdan itibaren 20 diş haroşo boyunca ördüm. Son bağlamamı, saç örgümü bağlamamı yaptım. Arka yüzünden örerek tekrar ön yüzümü örme kısmına kadar geldim. Eğer sizin de aynı şekilde 20 diş haroşoyu tamamlayınca son kez saç örgüyü bağlayıp arka yüzden ördüyseniz doğru olarak saç örgüyü bağladığınız anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar bu bizim bir bacağımız. Evet, diğer bacağı da bakın aynı şekilde tamamladım. Birinin saç örgüsü burada, birininki burada. Yani nasıl yapacağız? Bunu nasıl modelini kurmuştuk? Arka yüzden model kuruyorduk. 24 diş haroşo, 24 ilmeğimizi haroşo örüp 12 ilmeğimizi düz, 6 ilmeğimizi haroşo olarak kurmuştuk. Burada da yine aynı şekilde 38 ilmek olarak başladım. 28 sıra boyunca bir düz bir ters lastiğimi yaptım. Bunun model kurulumunda arka yüzden 6 diş haroşo ördüm, 12 tane ters ördüm, 29 tane 6 haroşo ördüm, 12 tane ters, 29 tane haroşo örerek bunu da tam ters olarak model kurulumunu yaptım. İkisi de 20 diş haroşo boyunca örüldü ve ikisinin de aynı şekilde saç örgü bağlanması bağlandı ve arka yüzden de örülerek tamamlandı. Şimdi iki paçayı birbirine bağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi önce buradan 6 tane ilmek ekleyeceğiz tulumumuza. Nasıl yapacağız? Bakın şu iki ilmeğin arasına girdim. Bir ilmek ördüm. Şişime taktım. Bu sefer bu ikisinin arasına giriyorum. İkinci kez arttırdım. İkisinin arasına girdim. Üçüncü kez arttırdım. İkisinin arasına girdim. Dördüncü kez arttırdım. İkisinin arasına girdim. Bir daha alayım. Bir dakika arkadaşlar. Bir kere daha girdim. Beşinci kez arttırdım. Bir kere daha gireceğim ve 6 ilmek sıra başında arttırmış oldum. Bakın 6 ilmeğimizi arttırdım. Şimdi sıra sonuna kadar örerek devam edeceğim. Ben yine
İlk ilmeği aynı şekilde, hatta ilk ilmeği örmeden almam gerekiyor çünkü örülmüş ilmek olduğu için örmeden aldım ve sıra sonuna kadar devam ediyorum örerek. Düz olarak örüyorum. Altı ilmek sıra başında eklemiş olduk. Detaylı anlatım yaptığım için video biraz uzun olabilecek. Yani biraz uzun olacak ama sorunsuzca örüp tamamlayacağız beraber. Ve siz de rahat bir şekilde örüp tamamlayacaksınız tulumumuzu inşallah. Şimdi sıra sonuna kadar düz örgülerle devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar örerek geldim. Son ilmeğimi de örüyorum çünkü yine bir arttırma işlemi yapacağız. Şimdi yine buradan sıra başında yaptığımız gibi bir 6 ilmek daha ekleyeceğim. Yine 2 ilmeğin arasına girdim. Ördüm. Taktım. Yine ikisinin arasına bu sefer 2'yi tekrar 3 tekrar 4 4 5 bir kere daha 6. Buradan da 6 ilmek eklemiş oldum şişime. Şimdi burada bu şekilde döndüm arkadaşlar. Şimdi bakın paçamız şu şekilde katlı olarak kullanılacak. Şimdi buradayım ve bunu aldım arkadaşlar. Bakın ikisinin saç örgüsü ters tarafta, böyle olması gerekiyor ve sanki normal örüyormuşum gibi şişimde ilmekleri örüyormuşum gibi devam edeceğim buradaki ilmekleri örmeye. 6 ilmek bacak arasından da arttırmış olduk ve böylelikle şimdi sıra sonuna kadar bakın şu an birleşti. Şu ipi sabitleyeceğiz tekrar döndüğümüzde bir düğüm yaparak. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Normal şiş kullandığım için şu an masaya çarpıyor. Biraz gürültü olabilir sıra sonuna kadar. Kusura bakmayın. İşte birazcık da bu sebepten dolayı bu masaya çarpma olmaması için şişlerin ve size gürültü gelmemesi için biz misinalı şiş kullanıyoruz genelde. Çekim yapan arkadaşlar. Çünkü daha rahat oluyor. Ama bu mesela bu modeli misinalı şişle örerseniz daha rahat edeceksinizdir. Çünkü şimdi ilmekler çok çoğalacak. Ve şimdi sıra başında da tekrar bir 6 ilmek daha atacağız şişimize. Evet, sıra sonuna kadar örerek tamamlıyorum. Son ilmeğimi de öreceğim. Çünkü yine bir ilmek atacağız. Evet. Bunu tekrar kaldırdım şişimi. Şimdi tekrar bir 6 tane ilmeği atacağız şişimize. Burada da tekrar 2 ilmeğin arasına girdim, çıktım, taktım. Bir oldu.
2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Bir tane daha ve 6. 6 ilmeğimizi atmış olduk sıra başından da. İlk ilmeği örmeden alacağım. Çünkü şu an örülen ilmek olduğu için ve haroşolarla devam edeceğim. Ben yine sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında örmeye devam edeceğim. Kenar hat için bu sadece yeni ilmek attığımız için, o ilmek örülmüş olduğu için tekrar örersem fazladan bir sıra daha örmüş olacağım için örmeden alıyorum bu ilmeğimizi. Ve bakın burada da 6 ilmek attık. Bacak arasında da 6 ilmek attık. Burada da 6 ilmek attık ve bir müddet arkadaşlar modeli uygulayarak devam edeceğiz. Bütün ilmekleri örmeye. Modelli kısmı arka yüzümdeyim şu an, ters olarak örüyorum. Kalan tüm ilmekleri haroşa olarak öreceğim. Ve iki bacak birbirine birleşmiş oldu. Şimdi bir sıra sonuna kadar devam edelim. Bu şekilde modelli kısmı ters, kalanı haroşa olarak örerek bir devam edelim. Bir tulumumuzun ne hale gelmiş birleştirdikten sonra ona hep beraber bir bakalım. Evet, birleştirdikten sonraki halimiz bu şekilde. Ben sıra sonuna kadar ördüm. Burada 6 ilmek arttırdık. Bacak arasında 6, burada da 6 ilmek arttırarak şu an bacaklarımızı birbirine birleştirmiş olduk. Şimdi misina alışışım biraz kısa olduğu için size katlayarak gösteremeyeceğim ama şu şekilde göstereyim bir tanesini. Bakın bu şekilde. Bu böyle katlanacak. Bu da böyle katlanacak ve şu an tulumumuzun bacaklarını bu şekilde birleştirmiş olduk. Bir müddet modeli uygulayarak, yani saç örgüsünü yapmaya devam ederek örmeye devam edelim arkadaşlar. Birazdan bir ilik çalışması yapacağız. İlik çalışmasını da sizlere göstereceğim. Şimdi bir müddet modeli uygulayarak örmeye devam edelim. Ondan sonra ilik çalışmasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 diş haroşa boyunca ördüm. Bakın 1 2 3 4 5. Şimdi ilk iliğimizi açacağız. Burada sıra başından açıyorum iliğimizi. 1 2 3 adet ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım ve ilk iliğimizi bu şekilde açmış olduk. Bakın ilik yerimiz burada. Ve arkadaşlar 6 düğmeli bir tulum yapıyoruz. İsterseniz daha az düğmeli de yapabilirsiniz ama ona göre de ilik sayılarını açmanız lazım. 7 diş haroşada bir ilik açacağız. Şu an ilk iliğimi açtım. 7 diş haroşa öreceğim. Ondan sonra tekrar ikinci iliğimi açacağım. 7 diş haroşa daha öreceğim. Üçüncü iliğimi açacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir müddet iliklerimizi aça hem de modelimizi kurarak yapmaya devam edelim. Koltuk altında bir kesim işlemimiz olacak. Oraya kadar iliklerimizi açarak devam edelim. Ben de devam edeyim. Koltuk altındaki kesim kısmına geldiğimizde videoyu çekmeye devam edeceğim. Ben de ilerleyeyim arkadaşlar. Gereken uzunluğa geldiğinde oradan videoyu çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde A kısmından itibaren 24 diş haroşa boyunca ördüm. Bakın 3 iliğimi açtım ve şu an bedeni ayıracağız arkadaşlar. Önleri arkadan ayırarak tek tek parça parça örmeye başlayacağız. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi yine devam ediyorum örmeye. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 ilmeğimizi örüyoruz. 32 ve 33. ilmeği şu şekilde beraber alarak kesim yapıyoruz. Buramız toplam 32 ilmek oldu ve kalan ilmekleri örmeden geri dönüyorum arkadaşlar. Bu 32 ilmeğimiz bizim ön bedenimiz için ayrılan ilmek sayısı. Şu an artık bu sadece bu 32 ilmeği öreceğiz. İlklerimiz açılıp bitene kadar. Sonra arka bedenimizi, sonra diğer önümüzü örerek devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Çünkü dönüşte örmüştüm. Buradan itibaren sonra tekrar son ilmeği örmeden almaya başlayacağım. İlk ilmeği örerek alacağım. O şekilde devam edeceğim. Ve arkadaşlar bu mevcut 32 tane ilmeğimize modelimizi devam ettirerek örmeye devam edeceğiz. İliklerimizi açacağız. İliklerimiz şu an 3 taneyi açtık. 3 iliğimiz kaldı. Bu 3 iliğimizi de açacağız. Gereken uzunluğa gelene kadar öreceğiz bu önümüzü. Sonra arkamızı geçeceğiz. Arkamızı öreceğiz. Sonra diğer önümüzü örerek kapşonumuzun örmeye başlayacağız ve sonra kollarımızı örerek tulumumuzu tamamlayacağız. Son ilmeği örmeden aldım yine. Ve isterseniz buraya farklı bir 5 numaralı şiş takabilirsiniz. Şimdi bakın şu ilmeği öreceğiz sadece. Şuradaki olan ilmeği bir müddet örerek devam ettirelim. İliklerimizi açmayı unutmayalım. Dediğim gibi buradan itibaren isterseniz farklı bir şişe takabilirsiniz. İsterseniz aynı şişle de örebilirsiniz. Yani biraz zorlanabilirsiniz aynı şişle örmekle. O yüzden isterseniz burada örmediğimiz ilmekleri farklı bir şişe takarak beklemeye alabilirsiniz. Burada var olan şişimizle de zaten 60 santimlik misinalı kullanıyoruz. Ama normal şişle de örebilirsiniz. Yani illa misinalı olmasına gerek yok. İsterseniz buraya aynı şişle örmeye devam edebilirsiniz. Ama hangi şişle örmeye başladıysanız lütfen onunla örmeye devam edin. Yoksa 5 numara her 5 numara şiş aynı kalınlıkta olmuyor. Yani emeğiniz boşa gitsin istemem. Hangi şişle başladıysanız o şişle örmeye devam edip buradaki ilmekleri farklı bir şişe takın ve bekletin. Şimdi ben de bir müddet öreyim. İliklerimi açayım arkadaşlar. Gereken uzunluğa gelince videoyu çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, önümü 6. iliğimi açıp bir diş haroşa olana kadar ördüm. Ayırdığımız yerden itibaren 17 diş haroşa oldu. Şimdi yakamızı bir oyuntu yapmamız gerekiyor. Kapşon kısmının güzel olması için. Şimdi bunun için hem bu saç örgülü kısmı devam ettireceğim modeli ama bu taraftan bir oyuntu vereceğiz beraber. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Ben bu kısmı yeni bir şişe taktım. Arka taraftaki ilmekleri, yani şu an örmediğim ilmekleri bekletiyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir saç örgüsü yapmamız lazım yine bu sırada. Onun sırası geldi. 4 örüp bağlayacağım saç örgümü. 3 4, evet, 4 tane ördüm. Şu 8 ilmeğin hepsini bırakıyorum. Şu 4 tanesini bu şişime aldım. Bu 4 taneyi de ön taraftan bu şişime geçiriyorum. Bunları da ön tarafa aldım.
Evet. Bunları da örerek devam ediyorum. Şimdi bu kısmı önemli. Bu kısmı bir kere anlatacağım. Çünkü diğer taraf aynı olacak bunun gibi. O yüzden buranın anlatımını bir kez yapacağım. Onun için detaylı olarak bu yaka yapımını anlatacağım. Diğer tarafta da çünkü aynı şekilde yapılacak. Diğer önümüzü örerken. Onun için şimdi burada detay vererek devam edeceğim. Bu arada ben yeni ipimi taktım. Diğer iki yumağımı birleştirerek bağladım arkadaşlar. Evet, yine ipin içinden düğüm çıkıyor. Maalesef. Evet, şimdi arka tarafımıza geçiyoruz. Ve sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalana kadar modeli de uygulayarak örmeye devam edeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir bakalım. Bu 8. Evet. İpimi çevirdim. Bunları da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek düzümüzden sonraki 8 tane haroşomuz sabit olarak kalacak. Buradaki 12 ilmeğimizi de ördük. Birazdan buradan da birkaç tane ilmeği yakamız için dahil edeceğim. Şimdi burada 12 tane ilmeğim vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi burada sonda 5 tane ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 7 ilmeğini haroşa olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. Bunları örmüyorum. Geri döndüm. Buradaki ilmekleri bir ilmek tutucuya alacağım. Şişimden bıraktım. Bunların hepsini bir ilmek tutucuya aldım. Ve kalan ilmekleri yine örerek devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü sıra sonunda ördüm. O yüzden örmeden alıyorum. Ve sıra sonuna doğru örerek devam ediyorum. Çok güzel bir yaka oyuntusu elde edeceğiz bu şekilde. Hem de kapşonumuz için de ilmek bırakıyoruz bu sayede. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. İki kat iple örüldüğü için biraz örgü ağırlaşıyor ama sonuç güzel olacak. O yüzden yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arka yüzüme geçtim. Şimdi yine bir ilmek bırakacağız. 8 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 12 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bir sıra önce sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar örmüştük. Şimdi 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 4 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 1 saniye, 1, 2, 3 ve 4. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Bu sefer bu 3 ilmeği örmüyorum. Şişimden bıraktım. Bunu da aynı ilmek tutucuya geçiriyorum. Şu an 1 5 1 3 olarak ilmeklerimizi örmeden bu şişimizi aldık. Şimdi kalan ilmekleri yine örerek devam edeceğim.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. Ve arkadaşlar bu saç örgüyü de yani bu 12 ilmeğe gelene kadar bağlamaya devam ediyoruz. 12 ilmekten ilmek aldığımız an yapımını bitireceğiz. Evet. Evet, sıra sonuna kadar yine ördüm. Arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzümde yine 8 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ortadaki 12 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet, 12 ilmeğimi de ters ördüm. Sıra sonunda 4 ilmeğim var. Bunda bir tanesini haroşa olarak öreceğim. Kalan 3 ilmeğimi örmüyorum. Geri dönüyorum. Ve bu 3 ilmeği de şişimden çıkartıp bir ilmek tutucuya geçiriyorum. Evet. 5 3 3 olarak geçirmiş olduk. Şimdi saç örgüsü bağlama sırasına geldik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son kez buradaki saç örgümüzü bağlıyoruz. Çünkü bir sıra sonra artık o taraftan, yani ortadaki 12 ilmekten ilmek alacağız. Şimdi hemen 4 ilmek, başlangıçtaki 4 ilmekten bağlama kısmındayız. Şu 4 ilmeği sağdaki şişime alıyorum. Buradaki 4 ilmeği de şu şekilde arkadaşlar, bir tane yine bir ilmek tutucu yardımıyla ilmekleri yakalamam gerekiyor. Evet. Yönleri düzgün bir şekilde şişime tutarak geçiriyorum. Yan tarafta ilmek tutucu olduğu için şu an o çekiyor arkadaşlar. O yüzden birazcık zorlandım ama önemli değil. Şimdi bu 4 ilmeği de tekrar bu taraftan şişime geçiriyorum. Ve şimdi bu ilmekleri son kez saç örgü yaptık ve örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. 5 3 3 olarak yaptık yakamız için ilmekleri. Şimdi tekrar arka yüzümüzden ilmek bırakacağız. Bir kere daha. Evet. Sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar arka yüzüme geçtim. Yine 8 ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. Bir tane daha ördüm. Şimdi bu ortadaki 12 tane tersimizin 11 tanesini öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Bu sefer de bu 2 ilmeği örmüyorum. Şöyle ilmek ve tutucumu açayım. 2 ilmeği bıraktım şişimden. Bu sefer de bu 2 ilmeği geçirdim ve
kapattım. Şimdi tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım ve sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. 5 3 3 2 olarak şu an ilmekleri geçirdik. Ve şimdi tekrar sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. Bütün detaylarını vermeye çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur arkadaşlar. Çünkü biraz zor bir ve teferruatlı bir model. Kulaklarımız falan da var. Birazdan kapşonu da beraber yapacağız. Yani biraz uzun bir video olabilir. Şimdiden bunun için hepinizden özür diliyorum. Ama detaylı olması çok önemli. Güzel bir sonuç elde edebilmeniz için. Şimdi yine 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu ördüm. Şimdi ortada 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğim var. Bu 11 tane ilmeğin 9 tanesini ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine sonda 2 ilmeğim kaldı. Yine bu 2 ilmeği şişimden çıkartarak ilmek tutucuma geçirdim. Ve ilk ilmeğimi örmeden aldım ve sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. 5 3 3 2 2 olarak ilmek tutucuya ilmeklerimizi örmeden aldık. Şimdi bir iki ilmek daha alacağız. Evet. Tekrar arka yüzüme geçtim. Yine şu 8 ilmeği normal haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 4 5 6 7 ve 8. Ortada 9 tane ilmeğimiz var. 2 4 6 7 8 9. Bunun 8 tanesini bu sefer ters olarak örüyorum. Sonda bir ilmek kalana kadar. Evet, bir tane ilmeğim kaldı. Bu sefer de bu bir ilmeği örmüyorum. İlmeğimi çıkardım. Bu bir ilmeği ilmek tutuşuma geçirdim. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıra sonuna kadar örüyorum. Biraz ilmek tutucu zorluyor örerken, masa başında olduğum için. Masaya değiyor arkadaşlar. Şu an beni zorluyor. Ama başka çarem de yok. Evet, şimdi son kez alacağız. 8 ilmeği yine haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ortada 2 4 6 8 ilmeğim var. Bunun 7 tanesini ters olarak öreceğim. Yine sonda bir tane ilmek bırakacağım. Evet, bıraktım. Tekrar geri dönüyorum. Bu sefer de bu bıraktığım bir ilmeği ilmek tutucuma aldım ve bitirdik arkadaşlar. Şu an yakamızın oyuntusu bu şekilde. Burada da 15 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 15 tane ilmeği hemen kapatacağız. Keserek kapatacağız. 2 2 ilmekleri alarak kesim yapıyorum. Daha fazla uzamasını istemediğim için örerek kesme işlemi yapmayacağım. 2 2
aldım. Tekrar yerine taktım. Tekrar 2 ilmek aldım. Bir kere daha alayım. Aldım. Yerine taktım. Bütün detaylarını vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen arkanın yapımına başlayacağız. Buradaki ilmekleri bitirince. Evet. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri keserek tamamladık ve şişimden bıraktım. Bakın şu an şu şekilde bir görüntü oldu. Şöyle yayayım. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Ve ipimizi de biraz şöyle hafif uzun bırakarak kesiyorum. Ve bunu da arkadaşlar 2 ilmek olduğu için düzgün bir şekilde şu şekilde içinden geçireceğim. İyice düğüm olması için biraz da çekiyorum ve tamamlandı. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Şimdi arkamızın yapımına başlayacağız. Şimdi arkamız için hemen arkamıza bir altındaki haraşodan yeni iplerimi bağladım. 2 kat olarak ve buradan düğüm yapıyorum. Açılmaması için. Ve arkadaşlar şimdi ben yine bu şişimle örmeye devam edeceğim için hemen bundan başlayacağım. Burada arkadaşlar önde kesim yaparak bitirmiştik. Burada da bir ilmek daha keseceğiz ve böylelikle bir önümüzden bir arkamızdan birer tane kol oyuntusu için kesim yapmış olacağız. Şöyle 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım ve örerek devam ediyorum. Şunu biraz kenara alayım. Şimdi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 bakalım. Şimdi şurada 2 4 6 8 9 10 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi burada hemen bir tane 44 tane ilmeğimi ördüm. Pardon, bir kere daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi şu 2 ilmeği yine beraber alarak kesim yapıyorum kol oyuntusu için ve burada 44 tane ilmeğim oldu. Burada da başlarken bir tane kesim yaparak başlayacağız ve burada 2 4 6 7 8
Bir daha bakayım. Evet, 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimiz var şu an. Ve bunu da kesim yaparak başlayacağız ve düz örgüden sonra burada da 8 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Ve arkamız, önlerimiz 32, arkamız 44 ilmek olarak ayarlamış olduk. Şimdi tekrar şu şişi bıraktım. Ve arkadaşlar, şimdi bu arkamızdaki mevcut 44 tane ilmeğimizi bir önümüzün haroşosunu bir sayalım. Kaç diş haroşo boyunca örmemiz gerektiğini sayalım şuradan. Şuradan itibaren başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 diş haroşo boyunca arkamızı da örelim arkadaşlar. Arkamızı 24 diş haroşo ördükten sonra arkamızda da bir kesim işlemimiz olacak. Onu yapmak üzere tekrar burada olacağım. Arkamızda hiçbir model yok. Sadece haroşolarla arkamızı tamamlayacağız. 24 diş haroşomuzu örelim. Ondan sonra kesim işlemiyle devam edeceğiz. Evet, arkamı da ipi bağladığım yerden itibaren 24 diş haroşo boyunca ördüm. Şu an bir önümüz ve arkamız hazır. Şimdi ama arkada bir kesme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun için başta 15 tane ilmeğimi keseceğim. Şöyle yine şurada yaptığımız gibi 2 2 alarak kesim yapacağım. Bir ilmek kestim. 2 kestim. 3 kestim. Ön yüzümdeyim şu an. Ön yüzümden kesim yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 kez kesim yaptık. Şimdi ortada 14 ilmek öreceğim. 1 örmüş oldum. Bir sayayım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 13 14 15. Ortada 14 ilmeğim kalmış olması gerekiyor. 2 4 6 8 10 13 ve 14. Evet. Şimdi bu 14 ilmeği de öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 15 ilmeğimi kestim. 14 ilmeğimi de ördüm. 2 4 6 8 10 ve 14. Burada kalan 15 ilmeğimi de yine 2 2 alarak kesim yapacağım. Kesim yaptığımız kısımları önlerimize dikerek birleştireceğiz tulumun bitiminde. O yüzden şimdi hazırlık yapıyoruz arka kısmımızda kısacası. Yine 2 2 alarak tamamlıyorum. Ve şimdi burası da bitince arka tarafımıza başlayacağız. Pardon, arka tarafımızı tamamladık. Diğer önümüzü tamamlayacağız ve kapşonumuzun yapımına geçeceğiz. En son kollarımızı yaparak yerine dikeceğiz. Yakadan başlama modellerde kol tümden çıkıyor. Ama tümden yapılıyor yani. Ama burada kollarımızı ayrı ayrı yaparak yerlerine dikeceğiz. Bu modelimizde
Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri tamamladım. Biraz uzunca alıp kestim ve bu şekilde ilmeğin içinden geçirerek arkamızı da tamamlamış olduk. Bakın 15'er ilmek kesildi. Ortada 14 ilmek kaldı. Şimdi bu ortadaki 14 ilmeği de buradaki bu ilmek tutucuna alacağım. Bütün bıraktığımız ilmekleri ilmek tutucuya aldım. Ve arkadaşlar ben buradaki ilmeklerimi de ilmek tutucuya almıştım. Bunları tekrar şişime alacağım. Şimdi burada da ne yapmamız gerektiğini kısaca sizlere belirteceğim. Çünkü diğer önle buranın hiçbir farkı yok. Sadece burası iliksiz tarafı, bir de yönü farklı. Onu da şimdi sizlere nasıl yapacağımızı belirteceğim. Yani video çok aşırı uzadı daha, çünkü kapşonuyla kolu da var anlatmam gereken. 2 ayrı video şeklinde yüklemek istemiyorum. Çünkü o zaman videonun ikincisini bulmakta zorlanıyorsunuz. Zorluk çeken takipçilerim oluyor. O yüzden bir video şeklinde ekleyeceğim ki zorluk yaşamamanız için. Buraya da tekrar yeni bir ip takarak önümüze başlayacağız. Bütün ilmekleri şişime aldım. Buradan ön taraftan başlayacağım. Yine koltuk altı kısmından. Şimdi arkadaşlar burada da bir tane kesim yaparak başlayacağız. Şimdi onun başlangıcını göstereyim. Yine sizlere. Nereden ipimizi takıyoruz? Bakın şuradaki şu hemen ilmeğin altındaki haroşonun içinden ilmeği geçireceğim. İkisini aynı anda ve aynı hizada olması çok önemli. Şu an tığım yanımda olmadığı için mecbur bununla geçireceğim. Evet, geçirdim. Buradan hemen bir tane düğüm yapıyorum. Daha sonra bu iplerin hepsi gizlenecek. 2 kere düğüm yapacağım. Açılma riski olmaması için. Evet. Ve hemen burada 2 ilmeği aynı anda kesim yaparak buranın da yapımına başlıyorum. Kesimimi yaptım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmeğimiz arkadaşlar 12 ilmekli düz örgünün hemen yanında başlamış oldu. Ve şimdi bağlama sırası olmadığı için henüz bir bakayım. Evet, daha yeni bağlamışım. O yüzden örerek devam ediyorum. Ve arkadaşlar buradaki tek farkı, buranın diğer önden tek farkı, oranın yaka tarafı bu tarafta, bunun yaka tarafı bu tarafta. Yani bu 5 3 2 2 5 3 3 2 2 1 1 olarak ilmek bırakmıştık biliyorsunuz. Burada bu taraftan bırakacağız arkadaşlar. Yani bakın nasıl yapacağımızı göstereyim. Gereken 17 diş haroşoya ulaştıktan sonra burada da koltuk altındaki kısımdan itibaren, yani yeni ip taktığınız yerden itibaren 17 diş haroşoyu ördükten sonra yine bu düz örgünün yanındaki 12 diş 12 ilmeklik haroşodan yapacağız yine bu ilmek bırakma kısmını. Yani bakın 3 4 5 6, bakın burada da bu 5 ilmeği bırakarak başlayacağım. Bakın 12 ilmeğim burada. Buradaki 5 ilmeği bırakacağım. Örmeden tekrar geri dönerek tekrar ön yüzüme döndüğümde 3 ilmek bırakacağım. O şekilde 5 3 3 2 2 1 1 olarak buradaki ilmekleri de bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi bu önümüzde 17 diş haroşa bölünce örelim ve yakamızdaki ilmekleri de aynı diğer tarafta olduğu gibi bırakalım. Sadece dediğim gibi bu 12 diş haroşoluk kısımdan başlayacağız. 12 ilmeklik haroşoluk kısımdan başlayacağız bu ilmek bırakma kısmına. Ondan sonra
Arkadaşlar kapşonumuzun yapımına geçeceğiz. Ben de şimdi tamamlayayım. Kapşonumuzun yapımıyla burada olacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu önümü de, daha doğrusu burayı yaptık, en son iliksiz tarafı tamamladım. 12 ilmeklik kısımdan diğer tarafta yaptığım gibi bıraka bıraka bu şekilde yaptım ve yine kalan ilmekleri de kapatarak tamamladım ve şişimdeki bütün ilmekleri aynı şekilde yönleriyle beraber şişime geçirdim. Şu omuzları iç kısımdan, bakın omuzlar burada şu şekilde duracak, yani hırkamızın görüntüsü o şekilde, ilmekler şişe alınacak. Bu omuzları birbirine dikerek sabitleyeceğiz. Ve evet, bütün ilmekleri taktıktan sonra arkadaşlar, en son bu önü ördüğümüz için ters yüzden ipi bağlayarak örmeye başlayacağız. Yani iç kısımdan şu şekilde. İsterseniz şimdiden omuzları dikerek birleştirebilirsiniz. İsterseniz sonra da birleştirebilirsiniz. Normal, standart haroşa örer gibi yeni ip takarak bu bütün ilmekleri öreceğiz. Şu an kapşonun yapımına başlıyoruz. Ben yine ilk ilmeği şu şekilde attım. Yine çift kat ipimi aldım. Normal ilik atıyormuş gibi attım ve ipimin yönünü değiştirerek haroşa olarak örüyorum. Şimdi 5 tane ilmek bırakarak dönmüştük biliyorsunuz. Bakın şu iki ilmek arasında açıklık var. Eğer burada ilmek alarak kesim yapmazsak burada örerken de açıklık ve delik oluşur. Ne yapacağız? Bakın hemen şu ilmeği alarak şişime takacağım. Bunun ikisini aynı anda alarak kesim yapacağım ve böylelikle bu benim bakın açıklığın kapanmasını sağlayacak. Şimdi 5'ten sonra 3'tü. Birini ördük kesim yaparak. 3 tane ilmeğimi ördüm. Bakın yine açıklık var. Hemen şu ilmeği alıp şişime takıyorum ve ikisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Diğeri de 3'tü. Birini örmüş oldum. 2 3, bakın yine açıklık var. Hemen şu ilmeği alıyorum. Şişime taktım. İkisini aynı anda alarak kesim yaptım. Bu ilmeklerin çoğalmasına sağlamıyor. Çünkü kesim yapıyoruz. Amacımız şu an ilmek çoğaltmak değil. Amacımız şu an bu dönülen yerlerdeki delik görüntüsünü, açıklık görüntüsünü kapatmak. O yüzden kesim yaparak kapatıyoruz. 2 ilmek örmüştük 3'ten sonra. Birini ördük, birini daha ördük şimdi. Hemen yine şu alttakine alarak şişime takıyorum. İkisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Bakın yine şurada açıklık. Unutanlar için bakın burada açıklık var. Şurada açıklık var. Burası zaten ilmek, bu omuzun bittiği yer. O yüzden bakın hemen şuradan yine aldım. İkisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Tekrar bakın yine açıklık. Hemen şu ilmeği alıyorum. Taktım. Yine ikisini aynı anda alarak kesim yaptım. Tekrar burası için son kez şunu aldım, taktım. İkisini aynı anda alarak kesim yaptım. Ve bakın hiçbir delik olmadan şu an tamamladık. Bu ipi omuz dikişinde kullanacağım. Onun için bunu hemen şunla burada bir sabitleyeceğim. Biraz uzun bırakmıştık biliyorsunuz omuzdaki ipimizi. Bunu dikiş için kullanacağım. Arkamızda hiçbir dönerek örme işlemi yapmadığımız için burayı dümdüz örerek devam edeceğim. İsterseniz ilmeklerin yerini değiştirerek de yapabilirsiniz. Burada ama sıkmanız yeterli olacaktır. Zaten dikeceğiz. Arkamızda hiçbir işlem yok. Arkamızdaki 14 ilmeği dümdüz haroşa olarak örerek tamamlıyorum. Diğer taraftaki omuzda da aynı dönerek yapma işlemini yapacağız. Evet bakın burada da yine bakın 1 olarak başladı. 5 ilmek sonda. Şimdi hemen şuradaki ilk ilmeği normal örüyormuşum gibi yaparak ördüm. Hemen şu altındaki şu ilmeği alarak takıyorum şişime ve ikisini aynı anda alarak
kesim yapıyorum. Tekrar bakın yine açıklık var. Şu ilmeği aldım, şişime taktım, tekrar kesim yaptım. Bakın açıklık şurada. Onun için bir ilmek daha ördüm. Hemen şu ilmeği aldım, şişime taktım. İkisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Bir ilmek daha ördüm. Bakın açıklık yine, ilmek şu. Bakın burada açıklık bayağı açık olmuş. Onun için şu ilmeği aldım, taktım. Bu değil arkadaşlar, ilmek şu. Evet. Doğru yerden ilmek almaya dikkat edin. Açıklığın kapanması için. Kesim yaptım yine. 3 ilmek ördüm. Yine bakın şu alacağım ilmek. Taktım. Kesim yaptım. Son kez arkadaşlar alacağım ilmek şu. Taktım. İkisini aynı anda alarak kesim yaptım ve sıra sonuna kadar artık örerek tamamlamış oldum. Şimdi buradan itibaren 2 diş haroşa boyunca hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. İsterseniz dediğim gibi omuzları şimdiden birleştirebilirsiniz. İsterseniz sonradan da birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dikiş yapmak isteyenler iç yüzden dikişlerini yapabilirler. Şimdi 2 diş haroşa boyunca bu kısmı örelim. 2 diş tamamlandıktan sonra arkadaşlar 2 diş tamamlandıktan sonra bir arttırma işlemi yapacağız. Şu an şişimizde 45 tane ilmek var. Bu 45 tane, pardon, bir sayalım yine de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48. Şu an bizim şişimizde 48 tane ilmek var. 3-6 ay yapsaydı 45 ilmek olacaktı. Ondan karıştırdım. Şu an şişimizde 48 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu sırayı, yani daha doğrusu 2 diş haroşa boyunca bu kısmı bir örelim. Daha sonra bir arttırma işlemi yapacağız ve şişimizde kapşonumuz için, yani şu an kapşonun yapımına geçtik. Kapşon için ilmek arttırması yapacağız. Bir 2 diş haroşa boyunca örelim. İlmek arttırmasıyla geliyorum. Evet arkadaşlar, 2 diş haroşa boyunca ördüm. Bakın şuradan anlaşılır. Şimdi şu omuzu birleştirmek istiyorum. Diğerini ben birleştirdim. Dikişini yaptım. Şimdi burayı da birleştireceğim. Uzun bıraktığım ipimle hemen şu başlangıçtaki ilmekle tutturdum. Ve arkadaşlar normal, isterseniz tığla, isterseniz bu şekilde dikiş yaparak bu kısmı tutturabilirsiniz. Omuza kadar, yani omuzun bitimine kadar şöyle karşılıklı gelen ilmekleri dikerek birleştireceğim. Dediğim gibi isterseniz en son da bunu dikebilirsiniz ama yani şimdiden dikerek tamamlamak istedim ben. Düzgün bir şekilde ilerliyorum. En sonda da şu şekilde çekmemiz gerekiyor ki kasma olmaması için. Evet, bakın birleştirdik. Omuzumuzun dikişi bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi şurada bir açıklık var, görüyorsunuz. Burayı da bir şöyle kapatacağım.
buradan düğüm yaparak tamamladım. İpimi de şu şekilde buradan yürütmeyelim, şöyle gidelim omza doğru, görünmeyecek şekilde. Evet. İstediğiniz kadar bu kısmı uzatabilirsiniz. Buranın da omzunu birleştirmiş olduk. Ve şimdi arkadaşlar bir ilmek çıkarma yapacağız. Bakın her iki tarafında omuzları dikilmiş oldu. Tulumumuz zaten hemen hemen tamamlandı. Bir kolları kaldı, bir de kulaklarını yapacağız ama isterseniz kulaksız da kullanabilirsiniz. Şişimizde 48 tane ilmeğimiz vardı. Baştaki bir ilmekten, sondaki bir ilmekten ve ortadaki bir ilmekten, herhangi bir ilmekten, yani toplamda 3 ilmekten ilmek çıkarmayacağım. Geri kalan tüm ilmeklerden ilmek çıkartacağım ve şişimde toplam 90 ilmek olmasını sağlayacağım. Şimdi ben ilk ilmeği zaten örerek aldığım için onu ilmek çıkarmadan örerek aldım. Şimdi burada arkadaşlar bakın şu ilmeği şişime taktım. Bir bunu ördüm. İlmeği bırakmıyorum. Tekrar ördüm. Bakın bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. Tekrar şunu aldım. Şişime taktım. Bir bunu ördüm. Bir de ilmeği aldım. İlmeği ördüm ve çıkarmış oldum. Tekrar bir bunu ördüm. Bir de aldığım ilmeği. Bakın hemen haroşonun dibindeki ilmeği aldım. Ördüm. Bir de aldığım ilmeği ördüm. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum böylelikle. Bu şekilde dediğim gibi baştaki ve sondaki birer ilmekten ve ortadaki herhangi bir ilmekten ilmek çıkarmadan şişimde 90 ilmeği tamamlayacağım. Ve bu 90 tane ilmeği 30 diş haroşa boyunca hiçbir işlem yapmadan öreceğim. 30 diş haroşa ördükten sonra da onu da bir birleştirme yöntemi yapacağız. Onu örerek birleştirme işlemi yapacağız ve daha sonra kolun yapımına geçeceğiz. Şimdi bu şekilde ilmekleri çıkartarak 90 ilmeğe ulaşalım. 30 diş haroşa boyunca örelim ve kapşonun birleştirmesiyle devam edelim. Evet arkadaşlar, kapşonun içinde başladığımız yerden itibaren 30 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi kapşonumuzu ayıracağız, yani birleştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şişimizde toplam 90 tane ilmeğimiz vardı. Bu 90 tane ilmeğin 45 tanesini örerek ortaya bulacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 42 43 44 ve 45. Toplam 45 tane ilmeğimi ördüm. Burada da 45 tane ilmeğim kaldı. Bakın burası benim dış yüzeyim. Çünkü saç örgüm düzgün. Onun için bakın şöyle katlayacağım. Yani iç kısımdan birleştirme işlemi yapacağız. Şunu bir arkaya alayım. İç kısımdan birleştirme yapacağımız için bu şekilde dönmemiz gerekiyor. İsterseniz şiş yardımıyla, isterseniz tığ yardımıyla herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. Ben tığ yardımıyla yapacağım. Bakın şu bir ilmeğim bir şişten, şu da bir ilmeğim diğer şişten aldım. Doladım. Çektim ve bunu şişimden, tığımdan bırakmıyorum. Bir kere daha yapıyorum aynı işlemi. Yaptım. Bıraktım ve bu iki ilmeği bakın şu şekilde birbirinin içinden geçiriyorum. Şimdi tekrar çok fazla sıkmamaya özen gösterin tığla yapıyorsanız.
Bir daha yaptım ve içinden geçirdim. Bir kere daha yaptım. İçinden geçirdim. Bir kere daha yaptım. İçinden geçirdim. Yaptım. İçinden geçirdim. Bakın bu şekilde yaparak devam edeceğiz. İsterseniz bunu şişle de yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Bakın bu şişimde aldım, geçirdim ve bu iki ilmeği yine tığ yardımıyla birbirinin içinden geçiriyorum. Tekrar tığıma taktım. Şişime taktım. Bakın bu şekilde iki ilmeği aynı anda ördüm. Şişten bıraktım. İsterseniz yani şu şekilde de birbirinin içinden geçirebilirsiniz ama bizim ipimiz 2 kat olduğu için o zor olacağı için yine tığ yardımıyla yapmanızı tavsiye ediyorum ki sorun yaşamamanız için. Yine ikisini aynı anda aldım, geçirdim. Yine tığ yardımımla birbirinin içinden geçirdim. Yani bunu direkt sadece tığla da yapabilirsiniz. Tığla yaparsanız elinizi çok fazla sıkmamanız gerekiyor. Çünkü bu kadar kalın bir tığla yapmanız gerek ya da. Ama şişle yaparsanız da daha açık bir, yani daha gevşek bir birleştirme elde edersiniz. Çünkü şişimiz kalın. Yine ben 5 numarayı kullanıyorum şu an. O yüzden daha gevşek ve daha güzel bir birleştirme olacaktır. Ama ben şimdi size ikisini de gösteriyorum. Belki 5 numara tığınız başka, şişiniz başka yoktur. İkisini de gösterdim. Kullanmak istediğiniz yöntemi kullanarak buradaki bütün ilmekleri sıra sonunda bütün ilmekler bitene kadar birleştireceğiz. Tek kat ip yapanlar bunu tığ yardımıyla değil, aynı anda şiş yardımıyla birbirinin içinden geçirerek halledebilirler. Ama dediğim gibi bizimki şu an çift kat ip olduğu için katların ayrılmaması ve kaçmaması gerekiyor. O yüzden ben hem şiş hem tığ yardımıyla bu işi yapıyorum ki sorun yaşamamak için. Çünkü buraya kadar gelip ilmek kaçırmak istemem. Evet. Bakın işte bu şekilde, bakın birleşti şu an. Hatta şişle birleştirince daha gevşek bir görüntü elde ettik. Bu şekilde sıra sonunda bütün ilmekler bitene kadar kapşonumuzu birleştireceğiz. Daha sonra kolumuzun yapımına geçeceğiz arkadaşlar. 45 burada, 45 burada vardı. O yüzden sorunsuz bütün ilmekler denk gelecek şekilde birleştirme işlemi yapmış olacağız. İç kısımdan birleştiriyoruz. Tekrar ön yüze döndüğümüzde dikiş kısmı iç tarafta kalacak ve güzel bir görüntü olacak dış kısımda. Şimdi bu şekilde kapşonumuzu birleştirelim. Kapşonu birleştirdikten sonra kolumuzun yapımına geçelim. Onu da yaptıktan sonra zaten tulumumuzun bacak dikişleri ve kulakları kaldı. İsterseniz kulaksız da kullanabilirsiniz. Ama ben kulaklı yapacağım için onu da göstereceğim sizlere. Şimdi kapşonu bu şekilde birleştirelim. Ondan sonra kolumuzun yapımıyla tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde kapşonumuzu da tamamladık. Şimdi kolumuzun yapımına geçeceğiz. Şimdi kapşonu yaptıktan sonra şu anki görüntümüz bu şekilde. Daha dikişini yapmadık ama kapşonumuzu birleştirdik. Şimdi şu şekilde bir kol çalışması yapacağız. 2 tane aynı eşit parça yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Yine aynı şişimize toplam 36 tane ilmek atacağız. 36 tane ilmeği de 28 sıra boyunca bir düz bir ters lastik olarak öreceğiz.
Şimdi ördükten sonra bacağımızda da biliyorsunuz 28 sıra örmüştük. Kolumuzda da aynı şekilde 28 sıra örüyoruz. Bacağımızda daha sonra bir arttırma işlemi yapmıştık 9 tane. Bunu kolumuzda 6 tane olarak yapacağız. Yani 36 tane ilmeğimiz varken bunu 6 tane daha arttırarak 42 ilmeğe çıkartacağız. Belirli aralıklarla arkadaşlar bacağımızda yaptığımız işlemin aynısını kolumuzda da yaparak toplam 42 ilmeğe ulaşacağız. Ve bu 42 adet ilmeği burada yaptığımız gibi hiçbir kesim işlemi yapmadan 22 diş haroşa boyunca öreceğiz. 22 diş haroşa boyunca ördükten sonra ön yüzümüzden kesme işlemi yaparak tamamlayacağız ve bunu yerine dikeceğiz arkadaşlar. Kol gözünüze kısa gelebilir ama değil, emin olabilirsiniz. Ben sürekli aynı ölçü çalışıyorum ve bu ölçüyle gayet güzel bir kol elde ediyoruz. Çünkü yakadan başlama bir model olmadığı için zaten kolumuz uzun. Şu şekilde yapacağız ve bakın şu şekilde bir yaş kola yapmış olacağız. Zaten şu önündeki lastik kısmı katlanmadan da kullanılabilir. Yani uzun süre kullanabileceğiniz bir kol yapmış olacağız. Katlayarak kullandığımız zaman güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Eğer gözünüze kısa görünürse bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben 22 diş haroşoyla yapıyorum. Yani bunu 24 yapabilirsiniz. 26, 27, 28 hiç fark etmez. Ama bir yaş için standart ölçüm 22 diş haroşo arkadaşlar. Bunun şimdi 22 diş haroşoyla şunu 6 ilmek arttırıyoruz. Buradan itibaren 22 diş haroşo boyunca örüyoruz. Ondan sonra da örerek kesme işlemi yaparak kolumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra yerine dikmeyi göstereceğim. Hem kollarımızı dikeceğiz hem bacaklarımızı dikeceğiz. Yapmak isteyen kulak yapabilir, yapmak istemeyen yapmayabilir. Ben kulağın yapımını da göstereceğim çünkü ben o şekilde satış yapıyorum. Aynı şekilde size de anlatmak istedim. O yüzden şimdi kolumuzu bu şekilde tamamlayalım. Ondan sonra kulağın yapımıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, ben kolumun birini dikerek yerine yerleştirdim. Kulağımın da birini diktim. Şimdi dediğim gibi aynı ölçülerde bir kol hazırladım. Şimdi önce kolumuzu şu kısmı dikeceğiz. Ve buradaki mevcut olan ipimi biz ilk ilmekleri örerek aldığımız için bakın benim ilk ilmeklerim bu şekilde diş diş görünüyor. O yüzden karşılıklı gelen ilmekleri kolumun dış yüzeyinden dikerek tamamlıyorum. Bütün kol hattını dikeceğim. Daha sonra da bunu da kolumuza dikeceğim. Ben düğmelerini de diktim arkadaşlar. Şu şekilde ahşap düğmeler tercih ettim. Ama istediğiniz model düğme tercih edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde karşılıklı gelen ilmekleri dikerek bu hattı tamamlayalım. Ondan sonra bunu da tekrar yerine dikmeyi göstereceğim. Evet, kolumu dikerek tamamladım. Buradaki ipime de iğnemi taktım. Şimdi nasıl kolumuzu dikeceğimizi göstereceğim. Şimdi önce iliklerimi açıyorum. İki buçuk santimlik ahşap düğme tercih ettim ben. Aynı şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi iç yüzeyden kolum düz yüzeydeyken şu şekilde kolu buradan yerleştiriyorum. Ve bakın, iç kısımdan dikiş yapacağım kolumu. Şimdi şurada bakın, bitirdiğimiz tam orta kısım var. Dikişi yaptığım orta kısımla buradaki orta kısmı birbirine bu iplerle düğümleyerek sabitleyeceğim ki bu benim tam orta kısmımı gösterecek. Çünkü farkındaysanız kolu keserek bitirdiğimiz için
kolda bir kasma var. Yani sanki kol bedenden küçükmüş gibi, dikeceğimiz yere küçükmüş gibi duruyor. Halbuki öyle değil. Sadece burayı kestiğimiz için iç kısım daha darmış gibi gözüküyor. Onun için birazcık çeke çeke bu kısmı dikeceğiz. Şimdi şu üst kısma da bir çengelli iğne ile sabitleyeceğim. Şimdi tam ortayı buluyorum. Bakın kolumun tam dikişinin olduğu yere şu şekilde geleceğim. Kolumla tam orta yerden çengelli iğne ile bunu sabitliyorum. Bakın dediğim gibi küçükmüş gibi duruyor ama değil arkadaşlar. Bir tanesi ördüğümüz için gevşek tulum. Burası kestiğimiz için daha sert görünüyor. Şimdi şu hattı bakın. Tulumumla kolumu şu şekilde dış iç yüzeyden dikiş yaparak ve dediğim gibi biraz da yedirerek dikeceğim. Yani dediğim gibi iki tarafı da örülerek ağız kısmı yapılsaydı şu an ikisi de aynı genişlikte olacaktı. Ama olmadığı için biz de şu şekilde yedire yedire dikişini yapıyoruz. Şimdi şu orta kısma kadar göstereyim. Diğer tarafta aynı zaten. Yedire yedire yaptığımız için bakın şu an eşitlendi tam orta kısım. Daha sağlam olsun diye birkaç kez bu düğümü devam ettirebilirsiniz. Kol kısmında, dikiş kısmını yani. Evet, burayı diktik. Artık bunu çıkartıyorum. Zaten orta kısım belli oldu. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde benim ipim kısa geldiği için yeni ip takacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz ve burayı burada tamamlanmış olacağız. Dediğim gibi daha sağlam olsun derseniz birkaç defa dönerek bu kısmı dikiş yapabilirsiniz. Ve dikişini tamamladım arkadaşlar. Bakın şu şekilde döndüm. Ve iki kolumun da dikişi bu şekilde tamamlandı. Bu ağız kısmını şu şekilde çevirdim. İsterseniz bir düğmelerini ilikleyip bir bakalım. Evet, düğmelerimizi de ilikledik. Şimdi paçamızın dikimini yapacağız. Bakın kolumuz bu şekilde tamamlanmış oldu. Her iki kolumuzun da dikişi tamam. Ben kulağının birini diktim. Diğerini beraber dikeceğiz. Şimdi bacağımız için burada mevcut olan ipi kullanacağım yine. Mevcut olan ipime iğnemi geçirdim. Bakın hemen yine karşılıklı gelen ilmekleri tutturarak başlıyorum. Kolumuzda kullandığımız tekniğin aynısı bacağımızda da yapılacak. Bu şekilde karşılıklı gelen ilmekleri dış yüzeyden dikerek tamamlıyorum. Benim ilk ilmeği ben örerek aldığım için benim ilk ilmeklerim böyle belirgin oluyor ve ben dış yüzeyden hiç ilmek kaybetmeden bu şekilde dikişimi tamamlayabiliyorum. Ama eğer siz ilk ilmeğinizi örerek almıyorsanız, kullandığınız herhangi bir dikme yöntemi varsa onu kullanabilirsiniz. Ben de bu şekilde yeleklerde, hırkalarda, her şeyde
bu yöntemi kullanarak rahatlıkla dikişimi tamamlayabiliyorum ve çok muntazam, güzel bir dikiş elde ediyorum. Şimdi arkadaşlar bacağımızı dikerek ilerliyorum. Nasıl dikmemiz gerektiğini de şimdi sizlere göstereceğim. Diğer bacak da zaten aynı şekilde yapılacak burada yaptığımız gibi. Şimdi burada bir bacak arasında yapmamız gereken bir yöntem var. Yani bir dikiş var. Nasıl yapacağımızı şimdi sizlere göstereceğim. Dikerek bacak aramıza doğru gidelim. Elimden geldiğince bütün detayları göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar video gerçekten çok uzadı. Ama tulum yapımı da biraz zor ve teferruatlı olduğu için özellikle yakadan başlama bir model yapmıyoruz. Yakadan başlama yapsaydık tümden çıkartacağımız için sadece kollarını dikecektik. Bir de bacaklarını. Öyle tamamlayacaktık. Ama burada tüm parçalar tek tek yapılıp dikiliyor. O yüzden biraz teferruatlı oluyor. Şimdi bu bacak arasında bakın. Şimdi bütün parçalar boşta. Burayı böyle tutuyorum. Şu kısmı da bu şekilde alıyorum. Yani bu üç parçayı aynı anda şöyle yerleştirerek aynı anda dikeceğiz. Yani şu şekilde birleştirdim. Aynı anda dikerek başlayacağız. Bakın burada fazladan bir ipim de var. Eğer ipim yetmeseydi onu kullanabilirdim. Ama ipim yettiği için bununla devam edeceğim. Şimdi burada bakın şu ipi şurada tutayım. Bunların hepsini geri yedireceğiz. Bakın. Şimdi başlıyorum. Her üç kısmı da üç tarafı önüm ve önlerim ve arkam. Hepsini birbirine dikerek sabitliyorum. Ama uç kısımdan dikiyorum arkadaşlar. Uçtan ki dediğim gibi tulumu hiçbir şekilde ilmeklerini harcamamak için. Buradaki bütün artık iplerin hepsi tığ yardımıyla sağlamlaştırılıp kesilecek. Bakın son kez 3 parçayı diktim ve benim buradaki ipim devam etmeye pek yetmeyecek. Birkaç tane daha alalım. Ve bakın tekrar ilk ilmeği tutturarak bacağımı dikerek devam ediyorum. Şu an bacağıma tekrar geçtim. İkili kısmı dikiyorum. Bu A kısmını birkaç defa daha gidip gelebilirsiniz. Dediğim gibi daha sağlam olması için ve evet ipim kısa kaldığı için bacağımın diğer tarafındaki buradaki iple devam edeceğim. Şimdi ara kısmında bu şekilde diktik. Şu bacağımızı bakın şu şekilde katlayacağız ve bu şekilde kullanacağız. Evet, şimdi diğer tarafı, diğer bacağı da bu şekilde dikelim arkadaşlar. Aynı diğer tarafta gösterdiğim gibi. Ve bakın şöyle bir kulak parçası hazırladım ben. Şişime toplam 19 tane ilmek attım. 19 tane ilmeği de 15 diş haroşa boyunca ördüm. Yine çift kat ip kullandım. Eğer yani bazı iplerin metrajları, evet bu ipimiz 250 metre miydi? Bir bakalım. 336 metre uzunluğunda olarak gözüküyor ama bazı iplerde gerçekten 336 metre çıkmıyor. Daha az olabiliyor, ipin içindeki metraj kısa kalabiliyor. O yüzden eğer baktığınız gibi ipiniz az kaldı, hiç kulak yapmayabilirsiniz ya da bunu tek katlı örebilirsiniz. Neden derseniz zaten biz bu kulağı ben çift kat yaptım ama çift kat iple ördüm ve şu şekilde katlayarak dikeceğim zaten. Yani şu an çift kat iple örülerek çift kat hale getirilerek dikilecek bu kulak. Dediğim gibi tek kat iple örüp yani mesela daha ince bir şişle örüp ama daha fazla ilmek atmanız lazım o zaman. Ve bu şekilde çift kat hale getirerek
dikebilirsiniz kulağımızı. Baktınız ipiniz az kaldı. Çünkü şu an benim tam 2 yumak yetti. O yüzden baktınız ki eğer ipiniz az kaldı, o zaman tek katla da yapabilirsiniz bu kulağımızı. Şimdi bu şekilde bacağımızı da tamamlayalım dikişini. Şimdi ben size kulağın dikimini de göstereyim. Şimdi kulağımızın yapımını da göstereceğim. Mevcut olan ipime iğnemi taktım. Hemen şu başlangıcından yine karşılıklı gelen ilmekleri tutturarak sabitliyorum. Dediğim gibi çift kat katladım şu an. Ve dikerek başladım. Şimdi buraya kadar geldim. Şimdi benim tekrar şu kısmı dikmem lazım. O yüzden şimdi burada ipimi kıracağım. Ya da yeni bir ip de takıp oradan devam edebilirsiniz. Evet. İpimi kestim. Şimdi tekrar bir de buradan dikeceğim. Böyle bir düğüm yapıyorum. Şimdi şuradan alt kısımdan başlıyorum dikmeye. Şimdi nedenini birazdan anlayacaksınız. Yine bu tarafı da dikiyorum. Böylelikle her iki ucu birbirine sabitlemiş oldum. Buradan bir düğüm yapacağım. Ama ipimi kesmeyeceğim ama düğüm yapacağım. Lütfen siz de yapın. Ve bu kulağı şu şekilde çeviriyorum. Tabi ipim içte kaldı. O yüzden şuradan hemen kulağın ucundan iğnemle ipimi geri çıkardım. Şimdi şu kulağımın olduğu yere geldim. Orta dikişten bakın 1 2 3 4 diş haroşa sonra 5. dişten dikmeye başlamışım. Orta dikişten 1 2 3 4 şuradan itibaren dikmeye başlayacağım demek oluyor bu. Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5. Şuradan ve şöyle göz kararı bakın şuradan gireceğim. Evet. Ve arkadaşlar şimdi öyle bir dikiş yapacağız ki şu şekilde değil, biraz şöyle yanlamasına bir dikiş yapacağız. İçe doğru dönen bir kavisli bir dikiş yapıyoruz. Son kısma kadar geldim. Şimdi burada da bir iç taraftan bir düğüm yapacağım. Düğüm yapmamızın sebebini şimdi yine anlayacaksınız. Çünkü bir kasma işlemi yapacağız. Nasıl yapacağız? Tam o dibinden tekrar bakın şu şekilde kulağımdan geri çıktım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle dikiş yapıyormuş gibi seyrek seyrek bir dikiş yapıyorum. Evet ve bunu çekiyorum. Bakın zaten kulağımız şimdiden kendini belli etti. İyice çekeceğim. Çekebildiğim kadar. Çekebildiğim kadar çekiyorum. Bakın burada ipimiz var. Bununla da sabitleyebiliriz aslında. Çekebildiğim kadar çekiyorum. Arkadaşlar hemen şuradan bir yerden girdim. Dikişimin karşılığı gelen bir yerden. Bu sefer de iç taraftan çekeceğim. Çünkü yine bir düğüm yapacağız.
kulak kısmında, bu kısımda biraz çekiştirmemiz gerekiyor burayı. Şimdi bir düğüm yaparak burayı sabitledim. Tekrar aynı yerden geri çıkıyorum. Burada bir ipimiz var. Bunu birazdan iç taraftan yürüteceğiz. Ve şimdi bu tarafı dikerken içe doğru kavis yapmıştık. Burada da dışa doğru kavis vererek dikeceğiz. Şöyle ipi şu tarafa aldım. Ama çok fazla da kavisi açmayalım. Şu şekilde hafif dışa doğru bir kavis vereceğim. Çok fazla vermenize gerek yok. Tulum çok büyük olduğu için şu an dikmekte zorlanıyorum. Bir de şöyle çevirip dikeyim arkadaşlar. Evet, böyle daha rahat oldu. Şu şekilde dikerek tulumumun kulağını da tamamlamış oluyorum. Ve kulağım da tamam. İç kısımdan giriyorum. Bunu da bir düğüm yapıyorum. Evet. Ve bu ipi de yürütüyorum biraz. Bunu da kestim. Şimdi kulağımız da tamam. Şurada bir ipimiz var. Onu tığımızla yürütelim. Ve iki kulağı da bu şekilde yerine sabitlemiş oldum. Şimdi bacak arasının da dikişini tamamlayayım. Ondan sonra tulumumuzun son haliyle devam edelim. Ve evet arkadaşlar, tulumumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Yani tam bir yaşa uygun büyüklükte bir tulum oldu. Ben gerçekten sonuçtan çok memnunum. Zaten her zaman yaptığım ölçülerde anlattım size. Yani ben nasıl yapıyorsam o şekilde anlatım yaparak sizlere faydalı olmak istedim. Yani gerçekten çok güzel bir tulum oldu arkadaşlar. Yani bir de çift kat iple ördüğümüz için istediğimiz kadar da uzuyor. Yani gerçekten çok güzel bir model ve tulum oldu. İsterseniz bir en boy ölçüsü alarak devam edeyim. Zaten tamamladık. Omuzumuzdan ayak ucumuza kadar arkadaşlar tam 40, bir daha tam alayım şöyle, 49 santim, ama dediğim gibi bu ayak kısmı uzadığı için uzun süre kullanılabilir. Bu şekilde de alayım isterseniz. Başlangıçtan bitişe kadar şu an tam 55 santim oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bu bacağın katlanır olması tulumumuzu çok uzun süre giyilmesini sağlıyor. Bu şekilde uzunluğu 55 santim oldu. Kapşondan itibaren alalım isterseniz. Kapşonun tam tepesinden ayağımız açık şekildeyken de alalım. Kapalı şekildeyken de alalım. Tam kapşonun başlangıç yerinden bitişe kadar arkadaşlar 72 santim oldu katlı vaziyette. Katsız vaziyette ise 66 santim arkadaşlar. 66 santim katlanır, 72 santim katlanmaz şekilde çok güzel büyüklükte bir tulum elde etmiş olduk. Gerçekten çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince bütün detaylarını vermeye çalıştım. İnşallah hepinize faydalı olmuşumdur. Tam 4 yumak ip harcadık. Çift kat iple ördüğümüz için 5 numarayla ördük. Elinizin sıklığına veya gevşekliğine göre şiş numarasını değiştirebilirsiniz. Ama çok sert olmamasına dikkat edin. Tulum ve dış giyim olduğu için çok küçük olmaması gerekiyor ve çok sıkı olmaması gerekiyor. Ve tulumumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum.